Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün size bu 3-6 ay arası bebeklerin kullanabileceği bir bebek yeleği tasarladım. Onun yapımını aktaracağım. Burada böyle bir ip detayımız var. Bir çiçek yaparak kenarlarından büzmeli bir model tercih ettim. Düğme kullanmak istemedim ama eğer siz de düğme kullanmak isterseniz fiyonkların olduğu kısımlarda düğme de ekleyebilirsiniz. Şimdi ben size ölçülerimi vermek istiyorum. İki kol arasındaki mesafeye bakacak olursak yaklaşık 23 santim. Tepe noktasından bakarsak da 27 santim. Şöyle etek ucundan da bakacak olursak 18 santim diyebiliriz. Örgümüz dediğim gibi 3-6 yaş arası için oldu ama siz daha büyük bedenler için yapacaksanız örneğin 1 yaşa kadar aynı sayıları tekrar edip aynı örgü modelini kurup sadece tığ numaranızı arttırabilirsiniz. 3,5 numara tığla da daha güzel bir model ortaya çıkacaktır. Şimdi yapımına geçebiliriz. Klasik bebek örgü modellerinde kullanılan 100 gram 360 metre uzunluğunda ipimi aldım. Aynı zamanda tığ numaram da şu an 2,5. İlk olarak sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkayı da şu şekilde yapabiliriz. Şöyle etrafından çevirdim. 1, 2, 3 zincir attım. Halkanın içerisine trabzanımı yaptım. Araya 2 zincir ve yine ikili trabzanımı 2 tane daha yapacağım. Şöyle 1, şöyle 2. Sonrasında ucundan ipimi çekerek halkamı sıkılaştırabilirim. Bu benim başlangıç noktam. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Burada yine aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağım. 1, ikinci trabzanım. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrardan aynı yere 1, ikinci trabzanımı da yaptım. 3 zincirle bir üst sıraya geçiyorum. Bu şekilde örgümüzü dönerek başlayacağız. Bu oluşturduğum 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı bir model olarak sayarsam toplamda 27 model olacak şekilde bu başlangıç V'lerimizi ilerleteceğiz. Şimdi 27 tane daha yapıp geleceğim. Hep 3 zincirle yukarı çıkıyorum ama aralarda hep 2 zincirim var. 27 tane yapalım. Toplamda 27 tane modelimi kurdum. Şimdi en son 2 trabzandan sonra herhangi bir tekrardan 3 zincirimi çekiyorum. Ama dönme işlemi yapmayacağım. Bu defa bu tarafa doğru, yani geriye doğru ilerleteceğim. İlerletirken de hep şu 3 zincirlerin olduğu kısımlar, yani bu tepe noktalarına motifimi kuracağım. Şimdi 3 zincirle geldikten sonra buradaki şu deliğe 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapacağım. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım, araya da tekrardan 2 zincirimi çekiyorum. 1 ve ikinci trabzanım. Şimdi arada herhangi bir zincir çekmeden yine diğer tepeye geçeceğim. Şöyle bir fark yapacağız. Başlangıçta 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Yani ilk kurulumumuzda öyle yapacağız. Ama ortalarda hep 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olacak. Ve bir de şu sonda 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzanla bitireceğiz. Yani sadece başlangıçta öyle bir farkımız olacak. Kalanlarda hep 3 trabzan. Arada herhangi bir zincir çekmiyorum. Direkt diğer motifime geçtim. Birinci trabzan, 2 ve 3. Yine arada 2 zincirim var. Sıra sonuna kadar bu şekilde tepelerin olduğu, yani o 3 zincir çektiğimiz
kısımlara bu şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Sadece başlangıçta ve sonda 2 trabzan olacak. Sıra sonuna kadar geldim. Toplamda şu tepelerimizin sayısı 13 tane ve sıra sonunda da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı yaptım. Burada bir trabzan daha yapacağım. O da tam olarak şu başlangıçtaki sihirli halkamızın içine, hatta şu ipimizi de gizleyelim. Burada bir trabzanla daha düz yukarıya doğru çıkan bir yapı oluşturacağız. Dönüşlerde her zaman 3 tane zincirle dönüyoruz. Sıra sonunda hep 3 zincir atacağız. 3 zincirden sonra dönüşümü yaptım. Başlangıçta ve bitişte hep modelimizi koruyoruz. Yani 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Hızlıca onu da yapalım. Bunlar hep sabit kalacak. Ama diğer kısımlarda hep sıra boyunca artışlarımızı yapacağız. İkinci trabzanımı da yaptım. Bir alt sırada herhangi bir arada zincirim yoktu. Burada artık modelimi büyütmek istediğim için şimdilik bir zincirle bağlayacağım. Burada 1, 2, 3 tane trabzanımız var. Biz bunu 4 yapmak istiyoruz. 4 yapmak için de şu başlangıçtakini atlayacağım. İkincinin üzerine. Bir tane yaptım. Diğerinin üzerine bir tane daha yaptım. Ortaya 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağım. 2 arada hemen 2 zincir. Yani bu hep yuvarlakların üzerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan bırakmaya çalışıyoruz. Kalan trabzanları da büyüdükçe hep yandakilerin üzerine kuracağız. Şimdi şu tarafta 1, 2, 3, 4. 4 tane yapmıştık. Bu tarafta da 4 tane olması gerekiyor. 2 tanesi burada. 2 tanesini de modelin üstüne kurdum. Trabzanlarımın. Toplamda 4 trabzan yaptık. Arada yine bir zincir. Atlarken de dediğim gibi bir taneyi atlayıp ikinciye başlayacak şekilde de sayabilirsiniz. Ama ortada hep 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan kalsın. Yine 4'e tamamlıyorum. Ve 4. Tekrardan 2 zincir. 2 trabzanımı ortaya yaptım. Ve hemen yan yana da 2 tane daha yapacağım. Yani tek zincirle burada artışlarımızı yine devam edeceğiz. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olacak. Sıra sonunda da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı yapıp bir araya gelelim. Model yavaş yavaş yuvarlak bir hale gelmeye başladı. Sıra sonunda en son 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı yaptım. Bitişi de şuradaki 3. zincirimizin tepesine bir tane daha trabzan yaparak bitiriyorum. Bu böylece düz bir görüntü oluşturmaya çalışacak. Dönüşlerde hep 3 zincirle dönüyorduk. 3 zincirimi döndüm, attım ve döndüm. Yine başlangıç kısmımız sabit. 2 trabzan. Arada 2 zincirim var ve tekrardan 2 trabzan. Şimdi bir alt sırada arada bir zincirim vardı. Artık 2 zincir koyacağım ve bundan sonrası için hep arada 2 zincirim olacak. Bu zinciri bir daha arttırmayacağım. Şimdi yine başlangıçtakini atlıyorum. İkinciye yapıyorum. 1 2 3 yine ortaya 2 tane kaldı. Hep ortalarda 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olacak. Ve başta ve sonda bir tane trabzanı boş bırakacağız gibi düşünebiliriz. Trabzanların tepesine yapıyorum. 1 2
2 ve 3. Buradaki yine kalmış oldu. Şöyle bir bakalım. Şu kısımlar sabit. Burada da başlangıçta 3 ile başladık. Üstüne 4 yaptık. Şimdi 5 trabzan yaptık. Bu daha sonra 6 olacak, 7 olacak, 8 olacak, 9 olacak. Ben bunu bu şekilde belli bir yere kadar öreceğim. Size en son bitmiş halini ve koltuk altı kesimine geleceğimiz kısmı göstereceğim. Evet arkadaşlar, roba kısmını bitirdim. Şu anda da ördüğüm en son sırada trabzan sayım 11'e ulaştı. 11 tane trabzanımı ördüm. Siz eğer daha büyük bedenlerde yapacaksanız buradaki trabzanları tek sayı bıraksanız daha iyi olur. Yaprak sayısını da oranda arttırabilirsiniz. Şimdi ayrımlarımı göstereceğim. Ayrımları yaparken başlangıçta yaptığımız bu 2 trabzan ve bir tane yaprağı atlayıp ikinciye işaretleyicimi koyuyorum. Diğer taraftan da aynı şekilde birinciye atlayıp ikinciye işaretleyicimi koyuyorum. Kol kısımlarım şuralar. Bir tane yaprak atladım, ikinciye işaretleyicimi koydum ve arka kısmıma da toplamda 3 tane yaprağım kaldı. Katladığımızda da şu şekilde bir görüntü oluşacak. Bu işaretleyicilerin olduğu yerden de birleştirmelerimizi yapabiliriz. Kenar kısımdaki 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı yaptım. Şimdi tekrardan 2 zincirimi çekiyorum ama bundan sonrası için modelimizi daha farklı ilerleteceğiz. Yani buradaki gibi tek sıra halinde trabzanlardan oluşmayacak. Tek sıra oluşturmamızın sebebi de orada ortaya çıkacaktır. Şimdi ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Ve hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum. Aralarda bir zincir. Bir tane de atlıyorum. İkinciye trabzan. Hemen yanına bir trabzan daha. Yani böyle ikişerli gruplar halinde trabzanlarımızı oluşturacağız. Aralarda da bir zincir olacak. Bir tane atladım. Hemen yanına bir trabzan daha. Arada bir zincir. Bir tane atladım. Son ikisine de 2 tane trabzanımı yaptım. Buradaki tek sayı olmasının sebebi tam olarak bu şekilde. Hem tek sayı yaptığınızda başlangıç ve bitişleri trabzanla olacak. Arada yine bir zincirim var. Bu ortayı aslında yine koruyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde. Sadece yan kısımlarımız değişmiş oldu. Bir trabzanımı yaptım. Arada 2 zincirim var. Buradaki orta kısımda da bir zincir olması gerekiyormuş. Oraya tekrardan başa sardım. Yani aslında biz modelimizi devam ettiriyoruz. Ama ikili trabzanların arasında hep birer zincir var. Yine bir zincirimi çektim. Ve ilk trabzanımı başlangıca yapıyorum. Hemen yanına da diğer trabzanımı. Arada bir zincirim var. Bir tane atlayıp diğer ikisine yapacağım. Bir tane atladım, diğer ikisine. En son trabzanla da bitirmemiz gerekiyor. En son trabzanın üstüne de trabzanımı yaptım. Şu ortada da bir zincirim var. Burada da 4 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Yine araya bir zincir çekiyorum. Buradaki sıraya devam etmeyeceğim. Birleşme noktama geri gideceğim. 1, 2, üçüncünün olduğu yerdeyim. İşaretleyicimin diğer tarafında atlıyorum. Tam olarak bu kısımdayım. Yani aslında 3 yaprağı birden geçmiş olduk diyebilirim. Arada zaten bir zincirim vardı. Örüntümü devam ettiriyorum. Buradaki trabzanımın üstüne yapıyorum. Hemen yanına yine bir trabzan. Arada bir zincir. Bunu da bir sonraki işaretleyiciye kadar öreceğim. Bir sonraki işaretleyicime kadar geldim. Toplamda şu birleştirme yerine itibaren 1, 2, 3 yaprak ördüm. İşaretleyicinin tam önündeki
yerden en son trabzandan sonra bir zincir çektim ve bunu alıp şurayla birleştireceğim. Yani işaretleyicinin bir öncesi ve bir sonrası düşünebiliriz. Şimdi aralarda da yine bir zincirimiz var ve işaretleyicilerimi hep atladım. Ve buradan bağlantımı yapıyorum. Ve örüntümü devam etti. Bir süre sonuna kadar geleceğim. Bu arada şu bağlantı yerlerinin arasında hep altlar 2 zincir çekmiştim. Burada tek zincir çektim. Onu da eklemek istedim. Kol kesimini tamamladıktan sonra örgümüz bu şekilde gözüküyor. Yine sıra başında olduğu gibi 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı yaptım. Arada yine 2 zincirim var. Arada yine 2 zincirim var. Bu defa şu ikili trabzanlarımızı hep şu zincirlerin üstüne yapacağız. Yine ortada aynı şekilde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olacak. Sadece şuradaki şu bağlantı noktalarını atlayacağız. Onu da buradan buraya atlayacak şekilde ilerleteceğiz. Oraya bakalım. Modelimi devam ettirdim. Şu aralardaki birer zincirin üzerine 2 trabzanımı yine arada bir zincir bırakacak şekilde yaptım. Şu ortadaki trabzanımızın yanındaki yine bir zincirimiz vardı. Onun üstüne de kurdum. Ortaya da örüntümüzü devam ettirecek şekilde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptım. Ama siz bir zincir de yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Sadece şu ortadaki ikişerli V yapının devam etmesi gerekiyor. Yanlara yine 2 trabzanımı yaptım. Burada aradaki kısmı hep atlayacağız. Atlarken de yine bir zincirle şu iki boşluk pardon aynen şu iki boşluğun üzerine 2 trabzanlarımı yapıp arada bir zincirle birleştiriyorum. Bu şekilde ben örgümü devam ettireceğim belli bir yere kadar. Son sıraya geldiğimizde size kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, ben örgümü ilerlettim. Hatta son sıraya kadar geldim. Sayacak olursak 2 trabzanlarımızın olduğu sıra sayısı şu anda 12. Yani 12 sıra boyunca örgümü örmüş oldum. Şu an son sıramı yapıp artık modelimi bitirebilirim. Son sıraya geçelim. Buradan da bakacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra. Şimdi son sıramı yaparken 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Bu yandaki kısımlara artık ikişer değil 5'er trabzan yapacağız. Siz daha farklı örgü bitirme modelleri de uygulayabilirsiniz. Ben biraz daha tok bir görüntü istedim. 4 5 trabzanımı yaptım. Araya herhangi bir zincir çekmeden sık iğne ile bir sonraki deliğe tutturdum. Yine başını dolayıp bir sonraki kutucuğumuza da 5 trabzan daha yapacağız. Bu şekilde ilerleteceğim ben örgümü. 3 4 5 yine arada bir zincirim yok. Bir sonraki kutucuğa sık iğne yaptım. Yine bir sonraki kutucuğa 5 trabzan sık iğne. Buraya da yine 5 trabzan yapacağım tepesine. Sık iğne 5 trabzan sık iğne derken örgümü artık bitireceğim. Sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar, kenarlardaki trabzanlarımı bitirdim. Buraya da bu şekilde ince uzun bir çiçek yapmak istedim. Onu da şuradaki her bir deliklerin içerisinden geçerek etrafına tur atıp bir tane fiyonk yapmak istedim. Kullandığım bir yumak ipten de bu kadar kaldı. Yani yarım yumak gitti diyebilirim. Ama siz daha büyük bedenler için kullanacaksanız hem tığınızın numarasını arttırabilirsiniz hem de ipinizi daha kalın seçebilirsiniz. Ya da buradaki sayıları da arttırarak daha büyük bir kurulum yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.